Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşe hızlıca bir bakalım. Burada geçmiş analizlerimizde geçtiğimiz günlerde ne demiştik? Öncelikle yukarıda 22.50 üstünde alıcı olabiliriz dedik. İkinci alımımızı bir üstteki 23-23.10 üstüne attığında alım yapabiliriz dedik. Bakın burada gene bir yatayda destek olarak çalıştırdı bu bölgeyi ve buradan tekrar bir yükseliş alıyoruz. Burada takip edeceğimiz bir sonraki direnç bölgemiz 23.32-23.22 bölgesiydi. Bunun üstüne şu an için 60 durumdayız ancak kalıcı olacak mıyız bunu takip edeceğiz. Burada 23-22'lere kadar olan satışlar normal karşılanır. Hatta bakın şurada bir kırmızı mumumuz var. Bunun da desteği gene önemli olacaktır. 23-15 bu 23-15'lere kadar olan olası düşüşler bir fake hareket olarak kalabilir. Bir likitte tuzağı olarak kalabilir. O yüzden 23-15'lere kadar geri çekilmeler gayet normal karşılanır. İlk stop olarak kullanabileceğimiz seviye ise aşağıda 22.90'dır. Bakın şu son yükselişin %23.6 seviyesinin geçtiği bölge. Yalnız şu hatırlatmayı da yapmam gerekir. Bakın burada bir düzeltme gelmediği sürece ve bu yükselişler devam ettiği sürece bu seviyeleri güncellememiz gerekecek. Dolayısıyla yarın gene yeni bir analizle bu seviyeleri güncellemeye devam ediyor olacağız. Burada aşağıda 22.92'ler kırıldıktan sonra minimum düzeltme seviyemiz 22.84-22.74 bölgesi olacak. Maksimum ise %61.8'in geçtiği 22.49-22.43 bölgesini takip ediyor olacağız. Olası bu bölgelere kadar olan düşüşler bir düzeltme olarak kalır ve tekrar yükselişe geçtiğimiz bir süreci gösterecektir. Ancak 22.33.6 bakın şu son yükselişin başladığı bölge kırılacak olursa da burada artık yükselişlerin son bulduğunu düşüneceğimiz bir süreç yaşanır. Yukarısı ile ilgili de aynı zamanda şunu da hatırlatmak isterim. Bakın 23.70-23.50 bölgesinde bir çift tepe oluşup bu düşüş yaşanmıştı. Dolayısıyla burası bir üçlü tepeye de dönüşebilir. 23.70'in geçilmesi çok daha büyük yükselişlerin geldiği bir süreci bize gösterecek. Onu da şöyle söyleyeyim. Bakın bu birinci dalga yükselişi sonrasında bir ikinci dalga düzeltmesi yaptık. Bakın şu yükselişin %61.8'ini geri aldık ve şu anda da bir üçüncü dalga yükselişine başladığımızı söyleyeceğiz. Yalnız bunun şartı neydi? 23.70 geçildiği takdirde. Sonrasında ise bakın yukarıda gene farklı direnç bölgelerimiz oluşacak. Bunları o süreçte tekrar güncellemeye devam ederiz. Ancak şu an için 23.32 üstünde kalıcı oluyor muyuz ve yukarıda 23.70'i geçiyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Olası dönüşlerde de gene bu destek bölgelerimizi kontrol ederek olası beklenmedik hareketlere karşı stop seviyelerimizi güncelleyerek bu yükseliş sürecini takip ediyor olacağız. Buradan ons altına geçersek bakın ons altında da benzer bir süreç yaşıyoruz aslında. Şu yükseliş sonrasında bir düzeltme yaptık %38.2 seviyesine kadar ve buradan gene oldukça güçlü bir dönüş alıyoruz. Burada da ne demiştik? 1965 üstüne attığı takdirde şu son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini ve yükselişlerin başlayabileceğini söyleriz demiştik. Ancak bunun içinde bakın şu son düşüşün bir tepki sınırı var. 1983. 1983 üstüne attığında şu düşüşün tepkisinden daha güçlü bir alımın geldiğini ve yukarıda artık 2010'ları takip edeceğimiz ve hatta bu bahsettiğim bakın şu yükseliş birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalga olması nedeniyle 2010'ların da geçilebileceği bir süreci takip ederiz. Ancak tabi bu bölgelerde olası dönüşlere, desteklerin kırılımlarına gene dikkat edeceğiz. Burada da stop seviyesi olarak takip edeceğimiz şu an için seviyeler. Çünkü tekrarlıyorum burada yükselişler devam ettiği sürece bu seviyeler güncellenmek durumunda. İlk stop seviyesi olarak şu destek alanını bakın buradan bir destek bulup tekrar kalktı. Dolayısıyla aşağıda 1960'ların altında kapanışlar kullanabileceğimiz ilk stop seviyesidir. Bu düşüşler aşağıda 1950-1943 bölgesine kadar bir düzeltme sınırı içerisinde satışları gösterir. Ancak 1943 altı kapanışlarda düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini ve stop olunması gereken bir başka seviyeyi bize gösteriyor. Burada risk algınıza göre, işleme girdiğiniz seviyelere göre stop seviyelerinize siz karar vermelisiniz. En yakın stop olarak da 1960 kullanılabilir. 1960 altındaki hareketler stop gerektirir. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak dün
bölümde bahsetmiştik. 88'den tekrar sert bir dönüş aldık. Burada her ne kadar bakın şu sıkışan bir süreç yaşanmış olsa da 88 defalarca denenmiş olsa da bu düşüşler altın ve gümüş için oldukça pozitif bir süreç gösteriyor. Şu destek bölgesinin zaten kırılması ile birlikte artık tekrar aşağıda 83-60'lara doğru hareketlerin devam etmesi normal karşılanır. Burada altın gümüş rasyosundan takip edenler de 83-60 ve onun da altında 82-60'ları takip edecekler. Bu bölgelerin kırılımı bir önceki tepelerin geçildiği ve o bahsettiğimiz 3. dalga hareketinin başlamış olduğunu teyit edecek bir süreç bize gösteriyor olacak. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.